Kırgızistan'ın en yüksek şehri ve soğuk şehirlerinden bir tanesi olan Narin'e geldik. Buraya önceki video izleyenler hatırlar. Temirlan'la geldik. Bizi otostopta almıştı Jet Oğuz'dan dönerken. Şimdi Narin'i geziyoruz. Gezilecek, görülecek yerlerini. Çok fazla bir şey yok aslında. Merkezde genelde işte pazar, bu tür şeyler var. Buranın etrafı yüksek dağlarla çevrili yine. Hemen merkezden görebiliyorsunuz. Burası küçük bir şehir, büyük bir yer değil. Yapılacak şeyler var çevrede. Bugün onları keşfedeceğiz işte biraz. Burada kımız var. Kımız deniyor. Kımız? Da, kımız. Kımız. Şimdi kımız deniyoruz. Bakın. Geleneksel Kırgızistan kımızı. Can take. İlk önce ben Kazakistan'da denemiştim ilk olarak kımızı. Kırgızistan'ın kımızını daha hiç denemedim şu ana kadar. How is it? Sour. De buradakine bakalım. Ha. Jaksı. Biraz tadı ama şey böyle. Sonradan geliyor, böyle bir sert tadı var yani. Ufak ilkten bir ekşi geliyor, sonra böyle daha yoğun bir sert bir tadı var. Böyle tezgahlar var. Kurutları görebiliyorsunuz tezgahlarda. 2 somdan başlıyor. 5 som, 15 som, 25, 20, 30. Büyüklüğüne, tipine göre değişiyor. Böyle teyzelerim satıyor. Burada yine bal ürünleri var. Tereyağı var. May diyorlar. Yani pazarda doğal ürünleri rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Güzel. Biraz pazar gezelim Narin'de. Şu anda Kırgızistan'da Ekim ayındayız. Armut elma sezonu. O yüzden en çok satılan meyveler burada. Armut ve elma ve fiyatları çok uygun. 50 som, 60 som. Yani $1'dan düşük. 25 lira civarı düşünebilirsiniz. Kurlar değişiyor, o yüzden ben genelde dolar olarak geziyorum. Yani bayağı uygun fiyata güzel şeyler alabiliyorsunuz şu anda bu sezonda. Şimdi böyle kapalı bir pazara geldik. No more. Kança som? Kança som? 50. Bu? 40'tan. Baklıcan? Baklıcanlar 80 som. 80 som. I will buy. Why do you buy with Rahmet. clean? Mandarin? Mandarin 280. 280. 280. Hurma var. Anar var. Ha, it's hurma. Bu hurma. Hurma 90 som 100 som. 90 som, 100 som. Banan var. Banan. Mango. Narin'deki bu sebze meyve ürünleri, biz önceden karakoldaydık. Bu ikinci yerimiz. Yani karakola göre buradaki ürünler daha böyle temiz veya daha güzel gözüküyor. Bilmiyorum. Bir nedeni var mı? Belki buradakiler daha taze olduğundan da olabilir. Ama ürünler böyle gayet daha canlı, renkli ve güzel görünüyor. Lezzeti de sanki daha lezzetliymiş gibi geliyor. Bilmiyorum. Pazar gezmeyi seviyoruz ama. Pazar. Bu sır mı? Sır mı? Süzme. Japonya. Arigato. Konnichiwa. Ohayo. Nandaro. Bu bozo mu? Bozo. Bozo. Kımız. Yok. Kımız yok. Bozo. Bozo. Yarma. Hummus? Kımız. Bozo. Bozo. What is bozo? We saw in karakol also. You don't remember. Bozo, I don't know what is bozo, but bizim bozo gibi bir şey mi acaba diye düşünüyorum da bozo ismi. Bilmiyorum ya ne olduğunu. Yazan olursa sevinirim. Hiç süzme. Cheese.
I don't think so. Cheese, but strong like a pork meat. Ha, may? May? May 이 çoğu. Çövülü. Çövülü. Kuşayt. Şöyle çövülü diye bir şey varmış da şu. Anlamadım ne olduğunu. Tereyağının daha böyle konsantre hali mi anlamadım. I like it. Cheese. No cheese. Butter. Butter. This butter. This çövülü. Да. Это вместе. Mix sugar. Bunu tereyağdan yapıyorlarmış mixle. Сколько? Это ayran. Kırmızı. Ayran. Ayran? Ha, ayran. Ha, okey. Bozo. Bozo, jarma. Jarma. What's the difference? Bu moloko. 네, 타로. Süt. 네, süt. 타로 죽을. Ha, okey. 타로 죽을. 그러니까 다. Thank you much. Давайте. Çok. Şey? Закрой. Кушай. Кушай, ешь. What do you think? A little bit like a taste soy. Soya? Soy. What's soya? Bean. Ha. No. Не магазин кола, не. Вот это натуральный продукция. Не. Зачем? Ekşi ya tadı. Böyle ilkten bir içiyorsunuz normal gibi geliyor sonra bir ekşi vuruyor böyle birden. Ekşi biraz. Bizim boza gibi de değil ya. Boza gibi de değil. Anlamadım tadını. Ask her what's inside. Very familiar for me. Bunu şeyden yapıyorlarmış ya. Yulaf ezmesinden yapılıyormuş bu. Değişik bir tadı var. Anlamadım. Güzel ama yani denemek için alınabilir de alıp da içmem ben muhtemelen. Atı ne? Atı? Şoro bak. Şoro. Şoro'yu deniyor. This is like energy meal. Вкус другой. Вкус. Это кислый. It is we bought yesterday night. Kurut. How is it kurut? Şu kurut deniyoruz. Bu da süzmeden yapılıyor. Bunlar da çok kaldı mendelim. Burada çok tüketiliyor gerçekten. Kurut. Her yerde bulabilirsiniz. Kalsiyum için çok önemli. Şu az önce denediğimizi de arpadan yapıyorlarmış. Bunu biz zaten almıştık. Marketlerde satılıyor böyle 1 litrelik falan bunlar. İşte 1 dolara falan alabiliyorsunuz böyle 1 litresini. Ayranı, işte farklı bir sürü içecek var. Onları deneyebilirsiniz. Rahmet. Aşk olsun. Aşk olsun. Rahmet. Bakın burada da böyle tereyağlar satılıyor. Tereyağları genelde marketlerde, pazarlarda bu şekilde satıyorlar. Şu da işte tereyağdan elde edilen farklı bir şey. Ne olduğunu anlamadım. Ama tereyağıyla yapıyorlarmış onu da. Bizde vardır illa ki hani Türkiye'de bazı köylerde vardır bu ürünler ama şimdi adını bilmiyorum. Bakın burada çok farklı kuru çeşitleri bulunuyor. Çeşit. Gelince deneyebilirsiniz. Ben bir kere yemiştim. Biraz midemi şey yaptı o. Bazıları sert oluyor, bazıları yumuşak oluyor. Bazıları böyle sert oluyor, şey yapıyor, mideyi ekşitebiliyor falan. Sanırım değişiyor onun da tadı. Şu bizim kuskusa benzeyen bir şey, darı bu. Darı, kuskustan daha ufak. Alıp da denemedim, denemek istiyorum. Şöyle şey varmış, bunun bal sandım da burada beyaz ballar oldukça meşhur. Kırgızistan'ın beyaz balı çok meşhur. Bu şeymiş, koyun tereyağıymış. Burada şekerleme ürünleri çok satılıyor gerçekten. Böyle çayın yanında falan çok seviyorlar. Kazakistan'da da aynı kültür var. Bayağı seviliyor. Burada şeyler var yine. Meyve kuruları var. Erik, işte armut, elma. Bunlardan kompot yapıyorlarmış. Kurutup genelde satıyorlar. Şimdi elma sezonu burada. Armut sezonu. Şu anda çok fazla var. O yüzden hani kışın falan da kullanmak için muhtemelen kurutup kullanıyorlar. Çünkü kışın bulunamıyor. O şekilde tüketiliyor diye tahmin ediyorum.
Narin şehrinin Kırgızistan'daki en yüksek şehir olduğundan bahsetmiştim. Buranın yüksekliği yaklaşık olarak 2020 metre. Buranın önemi tarihi İpek yolunun buradan geçmesinden kaynaklı aslında. Çin'e yakın, Çin'e giden yol buradan geçiyordu. Şu anda da günümüzde hala stratejik önemini koruyor burası. Çok fazla turistin geldiği bir yer değil Kırgızistan'da. Peki biz neden geldik buraya? Hem Kırgızistan'da farklı bir yer görmek istiyordum ben. Herkesin gitmediği. Çünkü orada yaşam nasıl onu da deneyimlemek istiyordum. Buraya yine turist geliyor yani, gelmiyor demeyeyim. Ama büyük çoğunluğu uğramıyor buraya. Burada çevrede yapılacak işte Kölsu var, göl. Onun dışında Son Köl diye ayrı bir göl var. Orası Koçkor, buraya biz gelirken yol üzerinden geçmiştik. Oraya da yakın. Onun dışında yine Kervansaray bulunuyor. Eskiden kalma tarihi bir yapı burası. O bulunuyor, Taşrabat. Bunun dışında işte yine farklı noktalar var gezip görebileceğiniz. Aynı zamanda Kırgız kültürünü yakından görebileceğiniz yerlerden bir tanesi Narin. Ben de açıkçası bunun için gelip burayı görmek istedim. Aynı zamanda burası Sovyetler Birliği döneminde de öneme sahipmiş. Şimdi mesela sokaklarda yürürken eskiden kalma Sovyet binalarını falan görebiliyoruz. Yani o zamanlarda burada insanlar varmış. Sonradan kurulan bir yer değil yani. Söylüyorum zaten hani İpek yolundan itibaren burada hayat olduğu için tarihi bir öneme sahip. Narin şu anda yani yüksek dedim. Tian Shan dağlarının eteklerinde bulunan bir yer burası. Şu anda Ekim ayındayız. Gece sıcaklık işte düşüyor epey. Gündüz de epey sıcak oluyor. Karasal iklim var burada. Karasal iklim bulunuyor. Gündüzleri epey sıcak, geceleri ise epey düşük sıcaklıklar. Yani gece gündüz arasında epey fark oluyor. Aynı zamanda kışın da burada hava sıcaklığının -30'u gördüğü söyleniyor. Bakalım şimdi biz burada yakında bulunan bir tane müze var. Etnografya Müzesi. Kırgız kültürü hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla müzeye uğrayacağız. Bakalım neler göreceğiz orada, merak ediyorum. İşte burada bizim kaldığımız İlim abi de müzeye uğramamızı tavsiye etti. Ben de hani her müzeye gitmiyorum her yerde ama bazen böyle ilgimi çeken müzeler oluyor. O zaman ziyaret etmek istiyorum. Bakın az önce Sovyetlerden bahsetmiştim. Şu evlerin muhtemelen, bu evler bu uzun olanlar işte muhtemelen Sovyetlerden kaldığını düşünüyorum. Net bir bilgim yok tabi. Yanımızda bir tane cami var. Genelde Kırgızistan'da, şehirlerde, gittiğim yerlerde cami görüyorum. Bazılarının mimarisi farklı oluyor. İşte Karakol'da gittiğimizde mesela Dunga Camii'yi görmüştük. Çin'den gelen Müslümanların Çin mimarisinde yaptırdığı işte çivisiz sadece tahtaların kullanılarak yapıldığı bir camiydi. Bu biraz daha hani bizim camilere benzer bir mimaride. Onu söyleyebiliriz. Bakın köprüden geçerken nehir de görmüş olduk. Vallahi nehir böyle şehrin yakında bulunmasına rağmen bayağı güzel gözüküyor. Rengine baksanıza şuna. Turkuaza yakın bir rengi var. Böyle kanyonlar vesaire taşlar orada işte. Be careful, be careful, be careful, be careful. Şimdi Etnografya Müzesi'ne geldik. Bakın burada Kırgız yerel kültürünü görebileceğiniz fotoğraflar ve diğer ürünler de bulunuyor. Ürünler, eşyalar. İşte burada bir tütsüleme şeyi var. Bu muhtemelen hani temizlemek, aramak için yapılan şeylerden bir tanesi. İşte bebek beşiği falan var. Dombra bulunuyor. Şu önümüzde gördüğümüz Türk çalgısı. Bu tamamen Kırgız göçebe kültürünü işte daha yakından anlayabileceğiniz, tanıyabileceğiniz bir müze. Burada bilgiler yalnız Kırgızca. O yüzden benim şu an çevirmem bunları zor. Okumam da zor çünkü bu Kiril alfabesinde yazdığı için okumam zaman alıyor biraz. Bakın burada yazıyor. Beşik şarkı yazıyor. Ninniler var yani burada çocuklara söylenen ninneler. Şurada gördüğünüz gibi teyzemiz söylüyor. Çocukları uyuturken. Ya bizim işte eski Türk köylerde eski kültürümüzün geldiği yerler buralar yani. Buralara geldiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. İşte bizim kültürümüzün buralardan geldiğini daha iyi görebiliyorsunuz buralara geldiğinizde. Burada arkeoloji kalıntıları bulunmakta. Aynı zamanda şu gördüğünüz gibi arkeolojik kalıntılar, çıkarılan işte ürünler, kullanılan şeyler bakır bakraç tarzında.
veya farklı taşlar. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bu da Kervansaray Taşrabat. Bu tabi biraz 2 saat falan uzaklıkta bulunuyor şeye. 2 saat uzaklıkta bulunduğu için oraya gitmeniz gelmeniz ayrı bir gün gerektiriyor yani. Bakın burada taşlar var. Kazakistan'da Astana'da Ulusal Müzeyi ziyaret etmiştim. Orada daha güzel arkeolojik kalıntılar bulunuyordu açıkçası. İşte tamam, bizim aradığımız burası. Yurtlar işte Kırgız geleneksel çadırı. Kırgız geleneksel hayatı. Ya biz biraz geç kaldığımız için açıkçası yurtlara denk gelemedik. Çünkü belli bir süre sonra toplanıyor ve işte daha sıcak yerlere dönüyorlar. Ben tabii sonbahara yaklaşık geldiğim için maalesef Kırgız göçebe hayatını gözlemleyebileceğim bir yer göremedim. Bir dahakine diyelim. Belki denk geliriz birilerine ama bilmiyorum. Bakın sandıklar var. Yatak, bohça var vesaire. Bu tür şeyler bulunuyor hepsi. Yine burada Kırgız göçebe hayatının az önce mesela pazarda markette şeyleri denedik ya. İşte kımız, bozo, geleneksel burada içilen şeyleri denedik. Bunları aslında böyle hazırlıyorlar. Kırgız göçebe hayatında kullandıkları o içkileri, içecekleri aynı şekilde burada görebiliyorsunuz. Bakın kurut, işte denediğimiz kımız var, işte bozo var, ne bileyim ayran benzeri farklı şeyler var. Bunları aslında bugün hala günümüzde yaşatıyorlar. Yani bunlar hala zaten günümüzün ayrılmaz parçası burada. Yani bu göçebe hayatını yaşayamazsanız eğer pazarlara gidersiniz, en azından denenecek şeylere deneyebilirsiniz. Yenilecek veya denenecek şeyleri deneyebilirsiniz. Burada işte geleneksel kıyafetler diyebiliriz. Çocuk kıyafeti. Bunlar daha büyükler için yapılan kıyafetler. Tabi bu kıyafetleri özel günlerde giyiyorlar. İşte bayram gibi veya Nevruz gibi özel günlerde, düğünlerde vesaire bu tür günlerde bu kıyafetleri giyip geleneklerini yaşatıyorlar. Aynı zamanda bakın burada eski fotoğraflar bulunuyor. Kartal, ok atma, geleneksel Türk kültürü arkadaşlar. Kırgızistan more nomad life, you know, compared to Kazakhstan. Yani şimdi Kazakistan'la Kırgızistan'ı karşılaştırıyorduk ya. Kırgızistan'da bu göçebe kültürünü daha iyi görebilirsiniz bence. Çünkü Kırgızistan'ın işte ülkenin %93'ü dağlarla çevrili. Yani bu yüzden hani buradaki yaşama farklı bir adaptasyon var. Kazakistan'ın da büyük bir kısmı çölle kaplı yani. O yüzden farklı kültürler, farklı yaşamlar söylenmiş. Tabii Kazakistan'da da illaki var nomad kültürü. Sonuçta Türk kültürü bu. Ama Kırgızistan'da bunu daha yoğun bir şekilde görebilirsiniz. Bakın burada mesela işte aldıkları yünü aşama aşama ipe çeviriyorlar. İpten sonra işte örülecek hale geliyor. Ondan sonra da işte az önce içeride gördüğümüz şeyler oluşuyor. Bunların hepsi bir kültür. Güzel ya. Keşke işte bunları yerine görebilseydik ama en azından müzeye gelip bir şeyler de görebiliyoruz. Bakın burada mesela aynen. Olay burada işte. Yünü elde ediyorlar. Daha sonra onu ipe çeviriyorlar. Bunu bu şekilde göstermeleri çok güzel olmuş. Bakın dövüyor orada mesela. Bizim Anadolu'daki şeyler çok benzer yani. Hani Anadolu'daki bir etnografya müzesine gittiğinizde de benzer şeyleri çok rahatlıkla görebilirsiniz. Çünkü o kültürler zaten buradan geliyor dediğim gibi. Sonra da burada örme yoluyla şu önümüzde gördüğünüz şeylere dönüştürülüyor. Bunlar da tabii göçebe hayatının ayrılmaz parçalar olarak kullanılıyorlar. Burası da Narin'de ve Kırgızistan'da önemli kişilere ayrılmış bir bölüm. İşte yine aynı zamanda burada Sovyetler Birliği zamanındaki önemli figürleri de görüyoruz. Bunları size açıklamam için bu tarihe biraz hakim olmam gerekiyor. Şimdi boş boş konuşmayayım. Ben biraz da bunu işte neler yapabilirsiniz burada, gelince bilgileri nereden alabilirsiniz? En azından onları paylaşmaya çalışıyorum. Her şeyi söylemem zor. Ya burada şimdi rehber yok. Bize bir kitapçık verdiler. Fakat kitapçıkta anlatılan şeyler de sınırlı. Tabii bunları öğrenmekte hani ufak bir kitapçığa bağlı kalmak zor açıkçası. Bir de işte burada şeyler de hani Kırgızca yazıyor.
Kiril alfabesinde, Kırgız alfabesinde. O yüzden okumak da hani okuyup çevirmem de zor oluyor. Kusura bakmayın. En azından hani neler var burada, müzede neler var, göçebe hayatında neler kullanıyorlar, onları paylaşmaya çalıştım. Selamlar dostlar. Narin'de son günümüz, artık ayrılıyoruz biz bugün. Şimdi birazdan otostop için şehrin çıkışına doğru gideceğim. Biz burada nerede kaldık? Narin Guest House'da kaldık. Couchsurfing'den iletişime geçmiştik. İlim abiyle. Sağ olsun bizi çok güzel ağırladı burada. Çok teşekkür ediyoruz. 3 gece kaldık burada. İlk gün epey geç ulaşmıştık ama 2 gün gayet böyle güzel vakit geçirdik Narin'de. Çok bir şey yapmadık, hani biz burada sadece şehir merkezinde gezdik. Bu çevrede yapılabilecek şeyler yaptık. Diğer görülecek yerlere gitmedik açıkçası. Oralar biraz pahalıya mal oluyor. Gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Öyle Narin'den ayrılıyoruz. Dediğim gibi yola çıkacağım şimdi Bişkek'e doğru. Ama ne olur ne biter bilmiyorum. Bakalım, yolda beraber göreceğiz. Otostopla. Normalde otobüs falan da gidiyor. Burada paylaşımlı taksi de gidiyor da bakalım, otostop deneyeceğim. Olmazsa artık alternatiflere bakarız. Otobüs sadece sabah 10'da bulunuyor. Şu anda saat 10 zaten. Otobüsü kaçırdık zaten. Yani otostop deneyeceğim. Olmazsa farklı bir alternatifle ulaşmaya çalışacağız artık, bakalım.